Konstantiniye bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden ordu ne güzel ordu, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu hadisini işiten bütün Müslümanlar bu övgüye nail olmak için yüzyıllar boyunca Konstantinye'yi fethetmek amacıyla ordular toplamış ve seferler düzenlemişti. Bu seferlerin ilki Hazreti Osman döneminde yapılmıştı. Hazreti Muaviye komutasındaki İslam ordusu gemilerle İstanbul'a gelmiş ve İstanbul dolaylarında Roma ordusuyla çarpışmıştı. Lakin netice alamayan İslam ordusu geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. İkinci saldırı ise Hazreti Muaviye halifeliği döneminde yapılmıştı. Yezid bin Muaviye komutasında toplanan İslam ordusu Konstantiniye şehrini fethetmek için yola çıkmıştı. Bu orduda sahabelerden 90'lı yaşlarında olan Eba Eyyub el-Ensari bulunuyordu. Tek gayeleri vardı. O da Hazreti Peygamber'in övgüsüne nail olabilmekti. Bu kuşatma denizden ve karadan yapılmıştır. Eba Eyyub el-Ensari'nin de arasında bulunduğu birçok sahabe ve İslam mücahiti yapılan bu çarpışmalarda şehit düşmüş fakat yine de fetih müesser olamamıştır. Ardından Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik döneminde, Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik döneminde ve Abbasi halifesi Muhammed el-Mehdi döneminde de fethedilmeye çalışılmış lakin fetih müesser olamamıştır. Harun Reşit dönemine gelindiğinde Roma İmparatoruna karşı 3 defa harp ilan edilip büyük zaferler kazanılarak Ereğli'ye kadar ilerlenmiş olmasına rağmen yine fetih müesser olamamıştı. Şii Fatimilerinin yükselip Batıniliği yaymasıyla 200 yıl boyunca duraksayan İslam fetihleri ancak Türklerin girişiyle yeniden başlayabilmişti. Bu vesileyle Allahu Azimüşşan İslam sancağını Arapların elinden alarak Müslüman Türklere vermişti. İstanbul'u kuşatan ilk Müslüman Türk hükümdar Sultan Yıldırım Bayezid olmuştu. Hırslı ve cesur sultan İstanbul'u tam 4 kez kuşatmış ve sonuncu kuşatmasında İstanbul az kalsın düşmek üzereyken Timur'un Anadolu'ya girmesiyle İstanbul kuşatmasını kaldırmak mecburiyetinde kalmış ve fetih yine müesser olamamıştı. Sultan II. Murat döneminde İstanbul tekrar kuşatılmış ve büyük başarılar elde edilmişti. Lakin Roma İmparatorunun teşvikiyle Osmanlı'da Düzmece Mustafa ayaklanması çıkıp da Karaman ve oğulları Bursa'ya saldırınca Sultan II. Murat İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Ancak Sultan II. Murat İstanbul'un fetih hazırlıklarını tamamlamıştı ve oğlu Sultan II. Mehmet'e yazdığı bir vasiyetnamede İstanbul'un muhakkak fethini tavsiye ve teşvik etmişti. Kendisine tebrike gelen bütün ecnebi heyetlerine karşı sulh taraftarı ve tavizkar bir tutumla onları kendisi hakkında yanlış kanaatler elde etmeye sevk etmiş, hatta Doğu Roma heyetini Şehzade Orhan ile ilgili taleplerine müsbet karşılıklar vermiş ve diğer devletlerle de toprak terk etmek suretiyle tavizler vererek ortalığı yatıştırmıştı. Zira o Hazreti Peygamber'in övgüsüne nail olmak, babasının vasiyetini yerine getirmek, Osmanlı Devleti'nin ortasına bir çıban başı gibi ihanet merkezi halinde kalmış bulunan Doğu Roma'yı ortadan kaldırmayı düşünmekteydi. Her kritik zamanda devletin başına bir gaile çıkarmaktan geri kalmayan ve Osmanlı üzerinde sevk edilmiş olan müttefik Haçlı ordularının bir numaralı amili bulunan Doğu Roma'nın ortadan kaldırılması devletin huzuru kadar müdafasını da kolaylaştıracağı cihetle zaruri addetmekteydi. Lakin o bu emelini gerçekleştirmeye başlamadan daha acil bir suretle halledilmesi gereken bir gaile ile karşılaştı. O da Osmanlı için diğer bir fitne merkezi olan Karaman Beyliği'ydi. Karamanlılar bu taht değişikliğini fırsat bilerek Osmanlı topraklarına tecavüzde bulunmuştu. Sultan II. Mehmet bu meseledeki aciliyeti takdir ederek Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa'yı Karaman üzerine sevk etti. Arkasından Kapıkulu askerlerinin yanına alarak kendisi de harekete geçti. Sultan II. Mehmet ordularıyla Karamanoğlu Beyliğine vasıl olduğunda Karamanoğlu İbrahim Bey tehlikeyi fark ederek telaşlı bir şekilde bölgesine çekildi. Buradan gönderdiği elçilerle Sultan II. Mehmet'e sulh teklifinde bulundu.
Araya Konya ulemasının da girmesiyle Müslüman kanı akıtmak istemeyen II. Mehmet sulhe razı oldu. Ancak bu razı oluşta başka bir sebep daha vardı. O da kendisini tebrik için Edirne'ye gelmiş olan Roma elçilerine yumuşak davranmış olmasından cesaret bulan Doğu Roma elçilerinin Sultan II. Mehmet'te tehditkar bir talepte bulunmuş olmalarıydı. Bu talep Şehzade Orhan için taahhüt edilmiş olan 300 bin dukkalık tahsisatın 2 misline çıkarılması, aksi halde Orhan'ın serbest bırakılacağı tarzında bir tehditti. Bu sebeple II. Mehmet Karamanoğulları'nın sulh teklifini kabul ettiği gibi Alanya Kalesi'nde onlara bırakıp geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Doğu Roma elçilerini ise Edirne'ye geldiğinde meseleyi halledeceğini söyleyerek savsakladı. Edirne'ye geldiğinde ise Sultan II. Mehmet, Şehzade Orhan için verilmekte olan parayı kestiğini, artık tek kuruş ödemeyeceğini kesin bir lisanla bildirdi. Bu bir çağı kapatıp başka bir çağı başlatacak olan büyük bir halbin parlayan ilk kıvılcımıydı. Doğu Roma küçüle küçüle adeta sırf İstanbul'dan ibaret kalmış bulunmaktaydı. Lakin bu haliyle bile Osmanlı için daimi bir fesat yuvasıydı. Roma İmparatoru her fırsattan istifade ile Osmanlı'ya bir baş ağrısı çıkarmaktan geri kalmıyor, arasındaki mezhep farkına rağmen Katolik dünyasını Osmanlı aleyhine tahrik etmekten vazgeçmiyordu. O, ortadan kalkmadıkça Osmanlı'da huzur ve sükun tesis edilemezdi. Roma İmparatoru Konstantin'in Şehzade Orhan ile ilgili tehdit ve talebi Sultan II. Mehmet'e Osmanlı ve Roma arasındaki sulh anlaşmasını bozma fırsatı vermişti. II. Mehmet Roma'ya karşı sadece sulhperver görünmemiş, aynı zamanda Çorlu civarını bile onlara terk etmişti. Sultan II. Mehmet için artık bu aldatıcı ve oyalayıcı siyasetten vazgeçme zamanı gelmişti. Sultan II. Mehmet büyük divanı toplayıp Roma üzerine sefer kararı almıştı bile. Sultan elini çabuk tutmalı, Ege Denizi'nden, Anadolu'dan Rumeli'den gelebilecek her türlü saldırı için önlem almalı ve bir an evvel şehri kuşatıp fethetmeliydi. Bunun için hemen hazırlıklara başlamıştı. Sultan II. Mehmet ilk icraat olarak büyük dedesi Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu yakasına yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına bir hisar yaptırarak girişeceği fetih hareketi sırasında Karadeniz yoluyla gelebilecek yardımı önlemek istedi. Hisar 4 ay gibi kısa bir sürede inşa edildi ve denize bakan kapılarına ve kulelere büyük çapta toplar yerleştirildi. Bu topların menzili karşı sahile kadar ulaşıyordu. Aynı şekilde Anadolu Hisarı'na da bu toplardan yerleştirildi. Bu suretle Boğaz iki taraflı top ateşiyle kontrol altına alınmış ve Karadeniz yoluyla gelebilecek yardımlara kapatılmış oldu. Aynı zamanda Boğaz'dan geçen her gemiden vergi alınarak devlet ekonomisine ciddi katkı sağlanmaya başlandı. Vergi ödemeden Boğaz'dan geçmek isteyen ve dur ihtarına uymayan arpa yüklü bir Venedik gemisi 26 Ekim 1452 günü top ateşiyle batırıldı. Sultan II. Mehmet, batılı devletlerin elçilerine kendisini yanlış tanıtmayı mahirane bir suretle becerdiği için Batı aleminden Doğu Roma'ya ciddi bir yardım gelmeyeceğinden emin bulunuyordu. Gerçekten de batılı devletler İstanbul'un Türklerin eline geçebileceğine hiç ihtimal vermedikleri gibi kurulacak bir Haçlı ordusuyla Türkleri Balkanlardan artmanın artık çok kolay olduğunu düşünüyorlardı. Hatta meşhur humanist Filelfus döneminde Fransa kralı 7. Charles'a yazdığı mektupta Türklerin başına geçen genç padişahın harp görmemiş, tecrübesiz, sefih ve kadınlara düşkün budala bir genç olduğunu ve Osmanlı'nın her zamankinden daha güçsüz durumda bulunduğunu söylemişti. Sultan II. Mehmet hakkında bu derece isabetsiz düşüncelere sahip olan, Batılıları yanıltan, onun askeri dehası kadar güçlü olan siyasi dehasıydı. Gerçekten de Batılı devletlerle Doğu Roma'nın yardım ihtiyacı olmadığını düşünerek Osmanlı üzerine bir saldırı hazırlığına girişmediler. Arnavutluk'ta faal olan İskender Bey'in Doğu Roma'ya destek olması ihtimalin bulunduğundan oraya İbrahim Bey komutasına bir kuvvet sevk edilerek onun da muhtemel desteğini bertaraf etmek teşebbüsünde bulunuldu. Bu surette Sultan II. Mehmet
Rumeli tarafından gelebilecek olan saldırıları da önlemiş gözüküyordu. Donanmanın büyük kısmını Marmara Denizi'ne yerleştirerek Ege Denizi'nden gelebilecek yardımlara da böylece engelleyecekti. Ayrıca Anadolu'da bir miktar ordu bırakarak bu bölgedeki asayişi sağlamıştı. İstanbul tarih boyunca 28 kez kuşatılmış ve şehir savunmasında oldukça deneyimli hale gelmişti. İstanbul şehri dört bir tarafından surlarla çevriliydi. Batı tarafında 15 metre yüksekliğinde 5-6 metre kalınlığında 2 kat sur bulunuyordu ve burası şehrin en sağlam tarafıydı. Surların arasındaysa derin kazıklı çukurlar içinde su vardı. Surların en zayıf olduğu yer ise Haliç kıyısındakilerdi. Galata'dan Sarayburnu'na uzanan devasa bir zincirle Haliç gemilerin girmesini engelleniyordu. Surlar çok kalın ve güçlü olduğundan II. Mehmet Edirne'de şöhretli İstanbul sularını yıkabilecek güçte toplar imaline başladı. Kendisi de bir top döküm ustası olan II. Mehmet, Macar asıllı Urban adlı bir ustadan, Müslihiddin Bey ve Sarucu adındaki mühendislerden de istifade ederek o güne kadar mevcut olmayan çapta toplar pek büyük masraf ve emeklerle meydana getirildi. Bu toplara Şahi ismi verilmişti. Menzili 1 kilometreydi. Güllenin düştüğü yerde ise bir kulaç derinlikte çukurlar meydana getirdiği sabit oldu. Sultan II. Mehmet sefer hazırlıklarını tamamlamıştı. Umumi sefere çıkmadan önce Karacabey'i İstanbul çevresini fethetmesi için gönderdi. Karacabey, Silivri, Vize, Kumburgaz ve Yeşilköy'ü fethederek Doğu Roma'yı yalnızca İstanbul şehrinden ibaret hale getirdi. Nihayetinde Sultan II. Mehmet ordularıyla Edirne'den İstanbul'a hareket etti. İstanbul'u müdafaa eden Rumların kuvvetini batılı yazarlar 7-8 bin olarak ifade etseler de bunun doğru olmadığını, Rumların en azından 20 bine yakın askeri mevcudu olduğu muhakkaktır. Zira İstanbul civarı evveliyetle fethedildiğinden buranın Rum halkı kaçıp İstanbul'a sığınmış ve bunların çoğu Roma ordusuna iltihak etmişlerdi. Haliç'teki zincirin arkasındaki 12 Roma harp gemisi bulunmakta ve zinciri korunmaktaydı. Haliç ve Marmara surlarına güvende olacağı tahmin edildiğinden sadece nöbetçiler dizilmiş, ordunun tamamına yakını ise Edirne tarafındaki surlara konuşlandırılmıştı. Osmanlı'nın güçlü şahi toplarına mukabil Doğu Roma'nın elinde Rum ateşi denilen silahlardan mevcuttu. Rum ateşi sıvı halinde yakıcı bir maddeydi ve tulumba vasıtasıyla günümüz lav silahını andıran bir şekilde surlardan düşmana püskürtülmekteydi. Üzerine su döküldüğünde daha fazla şiddetlenmekte ve her tarafı tutuşturmaktaydı. Bunun çıkardığı yangın ancak kum ve kireç gibi maddelerle söndürülebiliyordu. Osmanlı ordusu 6 Nisan 1453 Cuma günü İstanbul surları önüne geldi. Sultan II. Mehmet daha evvelden Roma İmparatorluğu'na elçiler göndererek teslim olması halinde altınlarıyla şehirden ayrılabileceğini ve halka asla zarar verilmeyeceğini teklif etmişti. Lakin bu teklif Roma İmparatoru tarafından reddedilmişti. II. Mehmet harpten başka seçenek kalmamıştı. Şafak'la birlikte büyük şahi topunun ateşlenmesiyle muhasara başladı. Şahi topları surlarda derin tahribata yol açıyorsa da Rumlar surları süratle tamir ediyor ve kale burçlarından Osmanlı üzerine ok yağdırıyorlardı. Savaş kuleleri ve merdivenlerle surlara yanaşan Osmanlı askeri dehşet verici bir tabloyla karşılaştı. Rumlar surların üzerinde Rum ateşini yağdırarak savaş kulelerinde merdivenleri de yakıvermişti. Bu yanma tehlikesini bertaraf etmek için Osmanlı ordusu bu seyyar kuleleri birkaç kat manda derisi ve ıslak çamurla sıvayıp kuşatmayı denediler. Lakin yine kulelerin yanmasına engel olamadılar. Surları aşabilmek gerçekten de güç bir olaydı. Bunun üzerine birçok noktadan lağımlar kazılarak şehre yer altından girme teşebbüsünde bulunuldu. Ancak bu lağımlar da Rumlar tarafından fark edilip barut ile patlatılarak engelleniyor ve bazı lağımlarsa derin su çukurlarına denk gelerek çöküyordu. Osmanlı ordusunun zayiatı giderek artıyor ve askerin morali düşüyordu. Bunun yanında Macaristan elçileri II. Mehmet'e gelerek kuşatmayı kaldırmadığı takdirde Osmanlı'ya harp ilan edeceğini ve ordularıyla ilk fırsatta yola çıkacağını bildirmişti. Bu haber divandakiler arasında ikilik meydana getirmişti. Bir kısım paşalar kuşatmayı kaldırmayı teklif ederken bir kısım paşalar ve alimler ve evliyalar başta Akşemseddin, Sivaslı Şemseddin, Emir Buhari, Molla Fenari, Molla Gürani Hazretleri gibi dirayetli kimseler fethin kaldırılmaması yönünde fikir beyan ediyordu.
ve orduyu manevi anlamda cesaretlendirmeye gayret ediyorlardı. Sultan II. Mehmet yoğun top ve mancınık atışı yapılmasını emretti. Bu sırada içleri yiyecek mühimmat ve asker dolu olan büyük 4 Ceneviz Rum gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul'a yaklaşmıştı. Bu gemileri 147 parçalık donanmasıyla Zeytinburnu açıklarında Baltacıoğlu Süleyman Bey karşıladı. Burada çetin bir deniz savaşı başladı. Paşalar ve padişah ise Zeytinburnu sahilinden bu savaşı seyretmekteydi. Lakin Ceneviz gemileri Osmanlı gemilerinden kat kat büyük olduğundan Osmanlı gemilerinden bu gemilere çıkabilme şansı bulunmuyordu. Üstelik Lodos rüzgarı Cenevizlerin yanındaydı. Kalabalık Osmanlı gemilerinin arasına düşen bu 4 büyük gemi Lodos'tan da istifa ederek Osmanlı donanmasının arasından sıyrılıp kaçmayı başardı. Bu manzarayı sahilden seyreden Sultan II. Mehmet buradaki başarısızlığa öfkelenerek atını denize sürdü. Bindiği küheylanın ağzından köpükler saçılırken etekleri ıslanıncaya kadar denize girip adeta donanmanın yardımına koşmak istemişti. Kaçan gemiler Haliç'e alındı ve Roma'nın uzun bir süre daha idare edebileceği gıda, silah ve ordu temin edilmiş oldu. Doğu Roma'da sevinç, Osmanlı'da üzüntü meydana getiren bu hadise üzerine Sultan II. Mehmet, Baltacıoğlu Süleyman Bey'e 100 sopa cezası vererek görevinden azletti. Yerine Hamza Bey geçirildi. 21 Nisan'da top atışı şiddetlenince Topkapı tarafındaki büyük burç yıkıldı. Ertesi gün sabahına ise Rumlar şaşkınlık ve korkuyla uyandılar. Karaköy sahilinden çekilmeye başlayan 67 parçalık kalyon gemiler 3 kilometre boyunca karadan yürütülerek Kasımpaşa üzerinden Haliç'e indiriliyordu. Bu olayı seyreden Rumlar şaşkınlıktan küçük dillerini yutacak haldeydi. Haliç'e inen gemilerden ve Galata sahillerindeki toplardan yapılan atışlarla Rum gemilerinin büyük çoğunluğu imha edildi. Bu hareketle Rumların dikkati Edirne tarafındaki surlardan başka bir de Haliç tarafındaki surlara çekilmiş oldu. Ordunun önemli kısmı Haliç surlarına gönderildi. Rum halkı 7'den 70'e Meryem tasvirlerini ellerinde taşıyarak sokaklarda ayinler tertip ettiler. Ellerindeki büyük kutsal sayılan Meryem Ana tasviri o gün yere düşürüp parçalanmıştı. Büyük ölçüde maneviyatlarını sarsan ve uğursuzluk telakki edilen bu hadiseye ilaveten bir de ani bir yağmur ve arkasından dehşetli bir dolu bu güruhu adım atmaz hale getirmişti. Meryem Ana tasvirinin kırılmasından sonra gerçekleşen bu tabiat hadiseleri Rum halkında maneviyat namına hiçbir şey bırakmamıştı. Önceki gün İstanbul surlarında 9 yerde gedik açılmıştı. Artık imkanları tükenmiş olan Rum halkının gedikleri tamire gücü yetmiyordu. Lakin ümitsizce de olsa Rumlar son müdafalarını yapacaktı. Osmanlı ordusu ise Edirne taraflarındaki surlardan asker yoğunluğunu azaltmak için donanmayı Marmara surlarına çekecek ve sahte bir çıkarma yapacaklardı. Haliç'e ise birbirine bağlı fıçılardan köprüler yapılmıştı ve Galata tarafından askerler bu fıçıların üzerinden şehre girecekti. Geri kalanlar ise Edirne tarafındaki surlara saldıracaktı. Osmanlı ordusu sabah namazının ardından harp vaziyeti aldı ve hücum borusunu beklemeye başladı. Padişah da sabah namazından sonra 2 rekat nafile namazı kılarak Cenab-ı Hak zafer için tazarrunda bulundu. Ardından kılıcını kuşanıp atına bindi. Boruların çalınmasını emretti. Osmanlı ordusu çalan boru sesleriyle umumi taarruza başladı. Donanma Marmara surlarına ilerlerken Galata'daki ordular köprüler vasıtasıyla Haliç üzerinden şehre koşmaya başladı. Edirne tarafındaki surlara doğru topyekin koşan Osmanlı askeri surlara çıkmaya başlamıştı bile. Muharebe bütün şiddetiyle devam ederken dev cüsseli bir yeniçeri olan Ulubatlı Hasan arkadaşlarıyla surlara tırmanarak Türk bayrağını burçlara dikmeye muvaffak oldu. Bayrağın burçlarda dalgalandığını gören Osmanlı askeri var gücüyle surları aşarak şehre girmeyi başarmıştı ve çarpışmalar artık şehrin içine yayılmıştı. Rumların direnci giderek kırılıyor ve Ayasofya'ya doğru kaçışmaya başlıyorlardı. Öğle vaktine doğru şehrin düştüğü kesinleşti. Artık Osmanlı askerleri yer yer sokaklarda şükür namazı kılıp toprağı öpmeye başlamıştı bile. Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla sokaklarda halktan kimseye zarar verilmeyeceği ve güvende oldukları mesajı veriliyordu. Savaş atmosferi ve o andan sonra adeta düğün atmosferine dönüşmüştü. Zira Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methettiği o komutan işte bu komutandı.
İstanbul'un fethinin ardından şehre giren Osmanlı askeri, Rumların büyük bir kısmını Ayasofya'ya doğru kaçıştıklarını görmekteydi. Rum halkı, Türklerin ancak Büyük Konstantin sütununa kadar ilerleyebileceklerine, bu sırada gökten bir melek inerek bu sütunun önünde bulunan bir Rum'a, o Rum'un da bu kılıçla Türkleri şehirden süreceğine inanmaktaydılar. Bu inançla Ayasofya'nın içini ve dışını hınca hınç doldurmuşlardı. Türk askeri bu mabedin kapılarını kırarak içeri girdiklerinde buranın çoluk çocuk 7'den 70'e büyük bir kalabalık teşkil edecek şekilde dolu olduğunu hayretle gördüler. İnsanlara korkmamalarını, kimseye bir zarar vermeyeceklerini bildirerek dışarı çıkmalarını söylediler. Fatih Sultan Mehmet Rumlara hitaben Size ve bütün Rumlara söylüyorum ki, bugünden itibaren hayat ve hürriyetiniz hesabına gazabımdan asla korkmayınız diyerek Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Mekke'nin fethinde gösterdiği âli cenaplığa uygun bir harekette bulundu. Ardından Ayasofya'nın kubbesine çıkarak etrafa göz atınca şehrin harabiyetinin müteessir olarak vehleten şu Farsça beyti mırıldandı. Perdedaril mikûnedi der kasri kayzer ankebut. Büm nöbet mizemet ber tarumi efras yap. Rum halkından sadece Türk askerlerine kılıç çekenler öldürülmüş. Teslim olanlara dokunulmamıştı. Ardından şehrin hemen imarına başlandı. Rum halkı kuşatmadan dolayı müşkül duruma düştüğünde yaralarını bir nevi sarmak için imar faaliyetinde dolgun maaş karşılığında istihdam ettirildiler. Galata tarafındaki Cenevizler ise harpten önce Doğu Roma'ya yardım etmeyeceklerine yönelik Fatih Sultan Mehmet'e söz vermiş fakat harp sırasında bu sözü bozarak Rumlara yardım etmişlerdi. İstanbul'un fethinden sonra Fatih sözlerini bozduklarından dolayı Galata bölgesine el koydu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a 20 gün kalarak işleri yoluna koyduktan sonra Edirne'ye döndü. Fatih'in ilk hedefi Mora Yarımadası'nı fethetmekti. Zira burası Doğu Roma'nın uzantısı bir ülkeydi. Hükümdarları da Doğu Roma hanedanının kardeşleriydi. Roma hanedanına mensup olmaları dolayısıyla Doğu Roma'yı ihya davasına kalkışabilecekleri gibi Batı Hristiyan aleminden de destek görebilirlerdi. Ayrıca Fatih Doğu Roma'yı bitirdiği gibi Batı Roma'yı da bitirme gayesinin güttüğünden Mora'yı eline geçirdiği takdirde hem İtalya'nın fethi için bir hareket üssü elde edebilecek hem de Ege Denizi'ndeki Osmanlı hakimiyetini perçinlemiş olacaktı. İstanbul'un Türkler eline geçmesinden doğan bir infial ile papalık, Arnavut, Eflak, Mora, Sırp ve Bosna kral ve despotlarıyla temasa geçerek bir Haçlı Seferi teşebbüsüne girişti. Osmanlılar aleyhine bir ittifak tesisine çalıştıysa da bir netice alamadı. Aksine bu hükümdarlar İstanbul'un fethinden dolayı Fatih'i tebrik etmekle birlikte taahhüt ettikleri vergileri de eksiksiz olarak Osmanlı'ya ödediler. Sırp kralı Branković Edirne'ye elçi göndererek Osmanlı'ya sulh teklifinde bulundu. Lakin Fatih Sultan Mehmet bu sulh teklifini reddederek Osmanlı'dan almış olduğu toprakların derhal iadesini istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Sırp kralı Osmanlı topraklarına tekrar tecavüzlerde bulunmaya başladı. Aynı zamanda Ulahlar ve Macarlarla anlaşarak Osmanlı aleyhine bir ittifak kurmaya çalışmaktaydı. Sırplar birçok Osmanlı şehrini yağmalamış ve tecavüzlerde bulunmuşlardı. Sırpların saldıranları haber alan Sultan Fatih emrindeki 20 bin kişilik orduyla Sırpları Osmanlı topraklarından def etmek için harekete geçti. Bu gelişmeyi öğrenen Branković, padişahın Semendire üzerine yürüyeceğini tahmin ettiğinden burasını tahkim ederek içine kafi miktarda asker koyduktan sonra hazinelerini de Sivricehisar'da bırakarak Macaristan'a kaçtı. Maksadı Macaristan'dan Osmanlı'ya karşı yardım temin etmekti. Esasen o sırada Macaristan'da Osmanlı'ya karşı harp hazırlığı yapılmaktaydı. Macar kralı Ladislas önderliğinde bir harp meclisi toplandı. Burada alınan kararla teşekkür edecek ordunun başına Türklerin meşhur düşmanı Hunyadi Yanoş getirildi. Bu sırada Sultan Fatih ordusunu iki kol halinde Sırbistan içlerinde sevk etmişti. Ciddi bir mukavemet görmeden Sivricehisar ile Semendire şehrini kuşattı. Sivricehisar kolayca zapt edilmiş, Sırp kralının hazineleri Osmanlı'nın eline geçmiş.
Fakat iyi tahkim edilmiş olan Semendire şehri ele geçirilememişti. Bunun üzerine Fatih ani bir karar alarak sefere nihayet verip Edirne'ye döndü. Dönerken Firuz Bey oğlu komutasındaki orduyu Sırbistan'da bıraktı. Bundan maksadı Macarların olası bir tecavüzünü önlemekti. Edirne'de daha büyük bir ordu kurmakla meşgul oluyordu. Bu sırada Hunyadi Yanoş komutasındaki Sırp ve Macar ordusu Firuz Bey komutasındaki Osmanlı ordusuna saldırmış ve Osmanlı ordusunu imha etmişti. Sırplar Vidin ve Niş arasını tamamen işgal ederek topraklarına kattılar. Bu bölgeleri ateşe verip pek çok insanı kılıçtan geçirdiler. Hunyadi Yanoş bu başarıya rağmen Fatih'e karşı harbi göze alamadığı için Belgrad'a çekildi. Fatih'in Sırbistan'da başarılar elde etmişken geri dönmesinin sebebi Sırpların Macarlarla birlikte büyük bir kuvvet teşkiline çalıştıklarını haber almış olmasıydı. Macar ülkesinde akıncılar yollayarak ülkedeki tahribat yapılmasını emretti. Akıncılar Macar topraklarına girerek akınlar yaptılar. Aynı akıbetin kendi başına geleceğini düşünen Sırp kralı Osmanlı'ya 30 bin flori vergi vermeye razı olduğunu ve sulh yapmak istediğini bildirdi. Orduların toplamış olan Sultan Fatih 100 veyahut 150 bin kişilik ordusuyla Belgrad üzerine doğru sefere çıktı. Belgrad şehri Tuna Nehri ile Sava'nın birleştiği noktada kurulmuş, çok müstahkem bir kaleye sahipti. Fatih, Morava üzerindeki Grosvaç'ta bir top dökümü imalathanesi kurarak birçok top döktürmüştü. Bu toplarla Belgrad önlerine gelerek şehri kuşatıp top atışını tutmaya başladı. Bu sırada Fatih, düşmanın durumunu öğrenmek için etrafa saldığı casuslar vasıtasıyla Sırp kralının Macaristan'a kaçtığını, onlardan yardım talebi mukabilinde bazı yerleri kendisine vereceği vaadinde bulunduğunu haber aldı. Dayı Karacabey'den gelen haberde ise Macarların Osmanlılar üzerine harekete geçmiş olduklarını bildirmekteydi. Papa'nın da teşvikleriyle nihayet 60 bin kişilik bir Haçlı ordusu mevcuda gelmiş ve Belgrad'ı kuşatan Osmanlı ordusunu kırmak için Macaristan'dan yola çıkmıştı. Belgrad'da yapılan şiddetli çarpışmalar esnasında nihayet kale düşmek üzereyken Haçlı ordusunun Tuna'nın kuzeyinde görüldüğü haberi alındı. 60 bin kişilik müttefik Haçlı ordusuna karşı alınacak tedbirler görüşülmek üzere bir harp meclisi toplandı. Dayı Karacabey, Tuna'nın kuzeyine geçilerek Macar ordusuyla kale muhafızları arasına girilmesini ve bu suretle Hunyadi Yanoş'un kaleye irtibatını engel olunmasını ve Haçlı ordusunun mağlup edildikten sonra muhasaraya devam edilmesini teklif etti. Lakin henüz 22 yaşında olan Fatih bu teklifi kabul etmeyerek diğer paşaların teklifini, yani Belgrad'ın Haçlılar gelmeden evvel fethedilip daha sonra Haçlılarla çarpışılması teklifini kabul etmişti. Lakin bu ciddi bir hataydı ki Osmanlı'ya pek pahalıya mal olacaktı. Padişah şehrin bir an evvel zaptı için umumi bir hücum emri verdi. Kalenin surları Osmanlı toplarının ağır bombardımanı neticesinde yer yer yıkılmış ve gedikler açılmıştı. Bir takım Osmanlı ordusu Tuna'nın kuzeyine geçmeyince serbestçe hareket eden Hunyadi Yanoş, kaleye yakın bir mevkide ordugahını kurup çoktan mevzilenmişti. 30 bin kadar Macar askeri kaleyi kurtarmak için kaleye girdiler. Gediklerde mukavemetle karşılaşmayan Türk askerleri kale içinde ilerlerken Sırp ve Macar ordularının puslarıyla kamilen imha edildi. Kaleye dahil olan 30 bin kadar Macar kuvvetinin kale müdafiileriyle birlikte giriştikleri imha hareketiyle harp talihi Osmanlıların aleyhine dönüşü vermişti. Hünyadi Yanoş diğer kuvvetleri de kale önlerine sevk edince muharebe şiddetlendi. Bazı paşalar Fatih'e geri çekilme teklifinde bulundularsa da o bu teklifi kabul etmeyerek bütün orduyu kale dibine doğru sevk etti. Yeniçerilerin de kale önlerine gitmeye başladığını fark eden Hünyadi Yanoş, emrindeki askerleriyle zayıflamış olan Osmanlı karargahına doğru saldırıya geçti. Düşmanın bu hızlı saldırısıyla padişahın etrafındaki piyade ve süvari birliklerinin bir kısmı sağa sola dağılmaya başladılar. Fatih Sultan Mehmet Yeniçeri'nin dağılmasından dolayı öfkelenerek Yeniçeri ağası Hasan Ağa'ya ağır sözler söyledi. Hatta o kadar sinirlenmişti ki dudaklarını kanatacak kadar ısırmıştı. Bunun üzerine atını mahmuzlayıp korkusuzca düşman askerinin arasına daldı. Padişahın atıldığını gören paşalar ve beyler de arkasından gittiler. Padişahın düşman askerinin arasında olduğunu ve savaştığını gören Yeniçeriler hızla tekrar toplanarak padişahı korumak üzere düşmana saldırdılar. Sultan Fatih
3 Haçlı askerinin arasında kaldığı sırada baldırından bir kılıç darbesi almış, lakin 3 Haçlı askerini de yere sermeye muvaffak olmuştu. Yeniçerilerin müthiş saldırısı karşısında Haçlı askerleri de geri püskürtülmeye muvaffak olmuştu. Yeniçeriler Haçlıları kale önlerine kadar kovaladılar. Lakin vaziyet çok kötüydü. Osmanlı'nın çok fazla zayiatı vardı. Yeniçeri ağası ve dayı Karacabey şehit düşmüşlerdi. Buna mukabil Haçlıların da zayiatı bir o kadar vardı. Haçlı ordusu komutanı Hünyadi Yanoş da çok ağır yaralanmıştı. Sultan Fatih uğranılan zayiatın büyüklüğü karşısında Belgrad'ın fethinden şimdilik vazgeçerek ordusunu geri çekmeye emir verdi. Anadolu'yu Osmanlı bayrağı altına toplamak isteyen Fatih Sultan Mehmet, bunun büyük ölçüde gerçekleşmiş olmasına rağmen kuzeyde birçok Karadeniz sahilinin hala Hristiyanlar elinde olmasından rahatsızdı. Bunların başında ise bölgedeki en son Ceneviz kolonisi olan Amasra gelmekteydi. Amasra'dan başka Karadeniz'in doğu kısmında Trabzon Rum İmparatorluğu bulunmaktaydı. Sinop ve havalisi ise Osmanlı'ya tabi olmakla birlikte İsfandiyaroğullarının hakimiyeti altındaydı. Bütün Karadeniz sahil şeridini fethetmeyi düşünen Fatih, Amasra'dan başlamak üzere bir plan yaptı. İstanbul fethedilince Amasra'daki son Ceneviz mensuplarının kendi merkezleriyle iletişimi kesilmişti. Artık Cenevizliler onlara deniz yoluyla yardım yapamazdı. Buranın sakini olan Cenevizliler daimi bir suretle Karadeniz'de korsanlık yapar ve Osmanlı'ya ihanet edenleri saklarlardı. Çoktan Osmanlı'ya vergi bağıyla bağlıydılar. Fakat Osmanlı'ya vermiş oldukları yıllık vergiyi bazen de denizdeki soyguncularla misile bir günde geri alıyorlardı. Bundan dolayı defaatle ikaz edilmelerine rağmen tecavüzlerine devam etmekte olan Amasra Cenevizlileri İstanbul'un fethinden sonra bu faaliyetlerine devam ettiklerinden bu korsan yuvası ve suç barınağı olan yerin fethedilmesi zaruri gören Fatih, 1461 yılında 150 parçalık bir donanmayı Mahmut Paşa kumandasında Karadeniz'e gönderirken bütün faaliyetlerini gizli tutmak hususundaki esas prensibine riayet ederek, kendisi de güya avlanmak maksadıyla harekete geçerek önce Sakarya Akyazı'yı sonra da ormanlık bölgelerden zorlukla Bolu'ya geldi. Bolu'ya geldiğinde İsfandiyaroğlu hükümdarı İsmail Bey seferin kendi üzerine olduğunu zannederek Kastamonu'dan Sinop'a kaçıp hazırlıklara başladı. Lakin seferin Amasra üzerine olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Amasralılar denizden, donanma ile Mahmut Paşa'nın karadan ise Fatih'in kendilerini kuşattıklarını görünce mukavemet edemeyeceklerini anlayarak mal ve can ehemmiyeti mukabilinde şehrin anahtarını teslim ettiler. Bu sebeple kendilerine esir muamelesi yapılmadı. Sadece buraya bir kısım Müslüman halk getirilip onların yerlerine yerleştirilmekle iktifa edildi. Fatih bu sefere çıkarken hiç şüphesiz İsfandiyaroğulları beyliğini de ortadan kaldırmayı düşünmekteydi. Zira İsmail Bey Osmanlı'ya vergi yoluyla bağlı olmasına rağmen asla bir dost değildi. Karamanoğulları ile hatta Batı Hristiyan dünyasıyla dahi Osmanlı aleyhine devamlı bir suretle faaliyet yürütmekteydi. Lakin Sultan Fatih bunu ikinci bir hamle ile halletmeyi düşündü. Zira ömrünün uzunluğu bakımından Karamanoğullarından sonra gelen bu beylik tarihin en güçlü devrinde bulunmaktaydı. Üstelik Sinop Kalesi'nin de Amasra'ya sevk edilen az sayıda ordu ile ele geçirilmesi ihtimali yoktu. Bundan dolayı bu beylik üzerine daha büyük bir kuvvetle hareket etmek isteyen Sultan Fatih, Bursa'ya döndü. İsfandiyaroğulları İsmail Bey'e sığınmış olduğu Sinop Kalesi'nden 400 top ve 12 bin muhafız asker olduğu Fatih tarafından bilinmekteydi. Ayrıca bu beyliğin çok kuvvetli bir donanması mevcuttu. Bu donanmaya mensup gemiler o devrin en büyük manevra kabiliyeti yüksek gemileriydi. Bu bakımdan Fatih buraya daha büyük bir ordu ile gelmenin lüzumunu hissetmişti. O bu defa İsfandiyaroğulları Beyliği ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na karşı sefere çıkacağından daha büyük bir hazırlığa ihtiyaç hissetmişti. Rumeli ve Anadolu neferlerinin toplanmaları için talimat verildi. Rumeli'den gelen neferler Bursa'da toplanırken Anadolu seferleri de Sultanönü sancağında toplanıyordu. Sultan Mahmut Paşa'ya donanmasıyla Karadeniz'e hareket etmesi talimatını verdi. Ardından İsfandiyaroğlu İsmail Bey'e bir mektup göndererek
çıktığı seferin Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine olduğunu bildirdi. Tehlikeyi sezmemesi teminine çalışıldı. Donanmanın da Trabzon üzerine hareket ettiğini ancak kendilerine az para verildiğinden dolayı Osmanlı donanması Sinop'a ulaşınca vergi paralarından donanmaya makbuz mukabilde bir miktar para verilmesini, bunun ileride vergiden düşüleceğini bildirdi. Osmanlı donanma mensupları bir taşkınlık yaparsa aradaki dostluğun icabı olarak onların cezalandırılabilme yetkisi dahi verdi. İsmail Bey bu mektubu alınca padişahın hakikaten Trabzon üzerine sefer yaptığına da inandı. Sultan Fatih bu suretle İsmail Bey'i hareketsiz bir durumda kalmaya sevk ettikten sonra 60 bin süvari ve 80 bin piyadeden müteşekkil muazzam ordusuyla Bursa'dan Ankara istikametine doğru harekete geçti. Bu sırada İsmail Bey'e ikinci bir mektup göndererek onun gafletini de daha fazla arttırmak üzere Ankara'ya geldiğinde ordusuna katılmak üzere bir miktar askerle yardımda bulunmasını talep etti. Artık Fatih'in Trabzon üzerine hareket ettiğine dair kanaati kesinleşmiş olan İsmail Beyoğlu Hasan Bey komutasında en seçkin askerlerini Osmanlı ordusuna katılmak için Ankara'ya gönderdi. Bu ordu Ankara'ya ulaştığında Fatih, İsfandiyaroğlu Hasan Bey ve askerlerini hapsederek seferin İsfandiyaroğlu Beyliği üzerine olduğunu ilan etmiş oldu. Hem de böylece İsfandiyaroğullarının en seçme birliklerinde Sinop müdafasından alıkoyarak kaledeki asker sayısını da azaltmış oldu. Donanma çoktan Sinop'a ulaşmıştı. Osmanlı donanması limanlarda hazırlıksız bulunan İsfandiyaroğlu gemilerinin limandan çıkmalarına engel olacak şekilde Sinop limanını kuşatmıştı. Fatih komutasındaki Osmanlı ordusu da 140 bin askerle Sinop Kalesi'ne varınca İsfandiyaroğlu İsmail Bey Osmanlı'ya karşı mukavemet etmekten vazgeçerek şehri harpsiz olarak teslim etti. İsfandiyaroğlu İsmail Bey'e Yenişehir, İnegöl, Yarhisar kazaları dirlik olarak verildi. Oğlu Hasan Bey de Osmanlı'nın Bolu Sancak Bey'i tayin edildi. Böylece Fatih Sultan Mehmet Han tek bir asker kaybetmeden Amasra'yı fethetmiş ve İsfandiyaroğlu Beyliği'nin topraklarına katmıştı. Sıradaki hedefi ise Trabzon Rum İmparatorluğu'ydu. Karadeniz bölgesinde en mühim yerleşim bölgelerinden birisi olan Trabzon'un ilk sakinleri Orta Asya ve Kafkaslardan gelen çeşitli Türk kavimleri ve kabileleriydi. Önce 8. ve 7. asırlarda denizci bir kavim olan milletliler burada koloni kurmasının ardından Grek asıllı insanların Trabzon'da zuhuru ise M.Ö. 5. asrın başlarında olmuştu. Latinler 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi sırasında Doğu Roma'yı yıkarak ahaliyi kılıçtan geçirmişlerdi. O sırada Doğu Roma hanedanına mensup Alexis Comenius, Trabzon'daki Rum beylerbeyinin daveti üzerine Trabzon'a gelip Rum kolonisinin başına geçmiş ve kendisini Yeni Doğu Roma İmparatoru olarak tanıtmıştı. 1206 yılında Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev, 1221 yılında da Alaaddin Keykubat tarafından muhasara edilmişse de fetih müyesser olamamıştı. Bununla birlikte Selçuklular bu devleti haraca bağlamış ve hudutlarında 24 Oğuz boyundan biri olan Çepni Türklerini yerleştirmekle iktifa etmişti. Bu tarihten 1461 yılına kadar varlığını Trabzon ve Giresun arasında sürdürmüştü. Trabzon Rumları yaklaşmakta olan Osmanlı tehlikesinin farkındaydı. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için öteden beri adetleri olduğu üzere civardaki devletlerle akrabalık tesis ederek ittifaklar yapmaya çalıştı. Bu ittifak için akıllarına ilk gelen devlet hiç şüphesiz Akkoyunlular Devleti'ydi. İmparator Iones'in kızı Katerina, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile evlendirildi. Doğu Anadolu'da büyük bir nüfusa sahip olan Akkoyunlar Osmanlıların eninde sonunda karşı karşıya geleceğini biliniyordu. Akkoyunlar doğuda zaten Osmanlı'ya karşı sıkıntılar çıkarıyor ve sebepsiz Osmanlı topraklarına tecavüzde bulunuyorlardı. İsfandiyarbeyliğine kan dökmeden ele geçirmiş olan Fatih Sultan Mehmet ise durumun farkındaydı. Karadeniz'deki bütün fütühatını tamamlamak için Trabzon'a yürümeyi düşünmekteydi. Lakin Uzun Hasan'ın tecavüzleri yüzünden ileri harekatına sahilden devam etmeyerek Sinop'tan Sivas istikametine doğru yola koyuldu. Zira böyle yapmadığı takdirde Uzun Hasan'ın Osmanlı'ya arkadan saldırmasından endişe etmekteydi. Ardından Erzincan civarındaki Yaslıçimen mevkine gelerek burada karargah kurdu. Bu hareketle Trabzon'u fethetmeden evvel Uzun Hasan'ı tepeleyerek onun arkasından
kendisine hücum etmesini önlemek istediği anlaşıldı. Uzun Hasan Fatih'in kendi üzerine geleceğini anlayınca endişeye kapıldı. Aralarında annesi Sare Hatun olmak üzere bir elçilik heyetini Fatih nezdinde gönderdi. Sare Hatun, padişahtan oğlunun vaki tecavüzlerinden dolayı mazur görülmesini rica ederek onun adına özür dilediğini, beyandan sonra da affedilmesi için yalvardı. Şimdilik düşman cephesini büyütmeyi doğru bulmayan Sultan Fatih, çok hürmet ettiği ve kendisine ana diye hitap ettiği Sare Hatun'un ricası ve paşalarının iltimasını kabul ile Akkoyunluların Osmanlı himayesindeki yerlere tecavüz etmemeleri ve Trabzon Rumlularına yardımda bulunmamaları şartıyla bu talebi kabul ederek bir anlaşma imzaladı. Bununla beraber Sultan Fatih Uzun Hasan'a hiç güvenmediği için Uzun Hasan'ın annesi ve elçilerini bir nevi rehine olarak nezdinde tuttu. Trabzon üzerine harekete geçmeden evvel Uzun Hasan'a mektup yazarak anası ve diğer elçilikleri ancak Trabzon'u fethettikten sonra serbest bırakacağını bildirdi. Buradan Trabzon istikametine yola giren Fatih bilhassa Bayburt ve Trabzon arasında ihtiyaca salih bir yol mevcut olmadığında kendisi ve ordusu büyük bir meşakkate maruz kaldı. Dağlık ve ormanlık olan bu mıntıkada bir kısım asker ağaçları kesmeye ve yollar açmaya çalışırken birçok yerlerde attan inilerek yaya yürümeye mecbur kalındı. Böyle meşakkatle hareket edildiği bir sırada bunu fırsat bilen Sare Hatun, Trabzon nedir ki? Andan ötürü Şehsuvarı meydanı saltanata piyade olup pürü tap ola yani meşakkat çeke diyerek padişahı bu seferden vazgeçirmeye çalıştı. Sultan Fatih ise Sare Hatun'un yüzüne bakarak bu seferden maksat kale fethetmek ve servet edinmek değildir. Bu zahmet din yolunadır. Kim ahirette Allah hazretlerine varacak, inayet olan derim. Zira bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmek ise bize gazi demek yalan olur cevabını verdi. Bu sırada donanma çoktan Trabzon önlerine varmıştı. Sultan Fatih, Mahmut Paşa'yı Rumeli neferleriyle önden göndermişti. Toplarını bu yollardan geçirip sahile indirmesinin müşkülatını bildiğinden demir, bakır, barut ve güherçileyi Trabzon'a önceden donanma ile sevk etmişti. Donanmanın kumandası Kaptanı Derya Yakup Bey'deydi. Yakup Bey, Sultan Fatih'ten takriben bir ay önce Trabzon limanına gelmiş ve karaya asker çıkararak savaşa başlamışlardı. Trabzon kalesi oldukça muhkem olduğundan Rumlar mukavemet etmekteydiler. İmparator David Comenius bu Osmanlı donanması fırtınasının eksik olmayan Karadeniz'de fazla tutunamayacağını düşünmekteydi. Lakin belli bir müddet sonra Osmanlı ordusunun Mahmut Paşa komutasındaki kısmı da gelip şehri karadan kuşatınca maruz kaldığı vehameti anlamakta gecikmedi. Bundan az bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet ile birlikte ordunun asıl kısmı Trabzon'a vasıl olunca Rum İmparatoru David Comenius tamamen müdafadan ümidi kesmişti. İmparator, görüşme yoluyla bir takım tavizler mukabilinde şehri teslim etmeye temayül etti. Bu maksatla saray mabeyincisi, filozof, şair ve matematik alimi olan Yorki Amoriki'yi Osmanlılar ile müzakereye memur etti. Yorgi, imparatorun kızını padişaha zevci olarak vermeye ilaveten imparatorun kendisine de Trabzon devletinin vergi geliri kadar geliri olan başka bir yerin iktisadı verildiği takdirde şehri teslim edebileceklerini bildirdi. Fatih Sultan Mehmet kendisine bildirilen bu teklif karşısında fevkalade hiddetlenerek şehrin kayıtsız şartsız tesliminden başka hiçbir şey kabul etmediğini bildirdi. Bu durumda imparator bir müddet daha mukavemet ettiyse de karşı koyamayacağını anlayınca 26 Ekim 1461 tarihinde Trabzon'u Sultan Fatih'e teslim etmeye razı oldu. Trabzon'un fethedilmesi üzerine Sultan Fatih bir müddet Trabzon'da kalarak buranın en büyük kilisesi olan Altınbaşlı Bakire Kilisenin camiye tahvil etti. Bu cami Ortahisar Fatih Camii dendi. Sultan Fatih buradan ayrılmadan önce Sare Hatun ve beraberindekilerle de Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan'a iade etmişti. Ve Trabzon'dan elde edilen ganimetin bir kısmını da Uzun Hasan'a hediye olarak göndermişti. Zira Sultan Fatih Rumeli'de görülecek çok işi olduğundan Uzun Hasan'ı bir müddet daha oyalayıp hareketsiz istiyordu. Böylece 250 yıllık Trabzon İmparatorluğu devleti de yıkılmıştı. Bu bölgeye
Maraş bölgesinden Müslüman Türkler getirilerek buranın süratle Türkleşip İslamlaşması sağlanmaya çalışıldı. Türkler Trabzon'un köylerine yerleşirken Rumlar sahil bölgelerinde hayatlarını sürdürmüşlerdi.